fazla hastalık var. Ama hangilerine saç ekimi yapılır, hangilerine saç ekimi yapılmaz? Şöyle kısaca bahsedeyim. Tabii ki androgenetik alopesi saç ekiminin yapıldığı en tipik saç dökülmesi çeşidi. Kadınlarda da yapılabilir, erkeklerde de. Tabii ki kadınlarda başarı şansı maalesef saç dökülmesi difüz olduğu için biraz daha az, ama erkeklerde saç dökülmesi daha lokal olduğu için başarı şansı daha fazla. Birinci en sık sebebi, en sık yapılma indikasyonu androgenetik alopesi. İkinci indikasyonda kadınlarda özellikle traksiyonel alopesi dediğimiz çekmeye bağlı saç dökülmesi, ki biz bunu ülkemizde de çok görüyoruz. Çünkü eşarp altında saçları sıkı bağlamaya bağlı, saçları her gün sıkı topuz yapmaya bağlı o saç çekile çekile traksiyonel alopesi oluyor ve kıl folükülü artık kalıcı olarak ölüyor ve orada saç çıkmıyor ve tek tedavisi saç ekimi. Kadınlarda da saç ekimi yapma indikasyonlarımızda önemli bir indikasyon traksiyonel alopesidir. Bu erkeklerde görülmüyor. Bu bizde Afro-Amerikan kişilerde bu özellikle Afrikan örgüye bağlı çok sıkı, uzun o örgüleri yapan kişilerde de yurt dışında en çok saç ekimi yapılan, kadınlarda saç ekimi yapılma indikasyonu bu. Devamlı o sıkı örgü yapmaya bağlı, günlerce, aylarca o örgüye bağlı saçın devamlı çekilmesi ve kıl folükülünün hasarlanması. Bunlarda saç ekimi gerçekten başarılı. Bunun dışında hangi hastalıklarda saç ekimi yapılır? Skartisel alopesi dediğimiz, geçmişte herhangi bir hastalık olmuş, mantar enfeksiyonu olmuş, bakteriyel enfeksiyonu olmuş, herhangi bir travma olmuş, yanık olmuş, kanser gelişmiş, kansere bağlı orada bir doku kaybı olmuş, herhangi bir hastalık olmuş, bu hastalık sebebiyle iz kalmış, artık orada kıl folükülü çıkmıyor ve kalıcı saç dökülmesi olmuş. Bu kişilere de saç ekimi yapılabilir ama şartımız ne? Aktif lezyon olmayacak. Lezyon geçmiş, sadece lezyon izi kalmış olacak. Bu hastalara da saç ekimi yapıyoruz. Ama bu hastalara saç ekimi yaparken şu konuda hastayı uyarıyoruz. Skartisel alopeside, yani skar üzerinde saç ekimi yaptığımız zaman skarın kanlanması, iz dokusunun kanlanması daha zor, daha az olduğundan ektiğimiz saçlarda çıkma olasılığı normal, sağlıklı deride ektiğimiz saçlara göre daha az. %50 daha az. Bu yüzden hasta bunu göze alıyorsa saç ekimi yapıyoruz. Çoğu zaman da hastalar bunu göze alıyorlar. Çünkü zaten bir hastalık nedeniyle, ellerinde olmayan bir sebep nedeniyle orada iz kalmış oluyor ve o izin kapanmasının uğruna %50 başarı şansı bile olsa, %50 başarı demeyeyim de %50 saç tutabilir normal dokuya göre, %50 başarı şansı bile olsa o ekimi göze alıyorlar. Yine bunlarda da, bu tarz hastalıklarda da saç ekimi yapabiliriz.